Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın çiçeklerini döken, yaprakları yumuşayan ve sararan menekşeleri yeniden nasıl canlandırabiliriz? Toprağını nasıl değiştirebiliriz? Bunlarla ilgili tüm detaylı bilgileri bahsedeceğim ve menekşeleri yapraktan çoğaltabilmenin birçok farklı yöntemini de sizlerle paylaşacağım. Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında menekşelerinizin toprak değişimini yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu dönemde çiçekler genelde mevsim değişikliğinden dolayı tepki olarak ya çiçeklerini dökerler, ya yaprakları yumuşar ya da solmaya başlar. Mutlaka kışa girmeden önce bir bakım yapmak gerekiyor. Menekşelerim gördüğünüz gibi şu anda gayet çiçekliler, fakat yavaş yavaş artık solmaya başlayan çiçekleri de var. Menekşelerin gelişimini destekleyecek, bol çiçek açmasına yardımcı olacak bir karışım hazırlayacağız. Bunun için yumurta kabuklarını kullanacağım. Yumurta kabuklarını daha önceden bol suda yıkayıp güneşte kuruttum ve bu şekilde uzun süre saklayabiliyorum. Bakın, elinizle ufaladığınız zaman eğer bu şekilde kırılıyorsa bu bizim için yeterli kuruluğa geldiğini gösterir. Yumurta kabuklarını neden kullanıyorum? Çünkü yumurta kabuklarının içerisinde bol miktarda kalsiyum var ve özellikle bitkilerin hızlı bir şekilde gelişmesine çok büyük bir fayda sağlıyor. Sizlere de tavsiye ederim, yumurta kabuklarını çöpe atmak yerine biriktirebilirsiniz bir kavanozun içerisinde. Ve toprak karışımının içerisine ekleyeceğim için mutlaka biraz ufalanması gerekiyor. Robotta toz haline gelinceye kadar yumurta kabuklarını çekeceğim. Robotta yeterince ufalanan yumurta kabuklarını bu şekilde boşaltıyorum. Yumurta kabuklarının içerisinde küçük parçalar olabilir. Bu önemli değil. Sadece önemli olan toprağa daha hızlı karışabilmesi için bu şekilde ufalanmış olması gerekiyor. Şimdi sizlere menekşeler için çok güzel bir toprak karışımı hazırlayacağım. Bunun için elimde perlit var. Perlit özellikle nem tutma kapasitesi, su tutma kapasitesi yüksek olduğu için bitkilerin hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyor. Toprağın daha nemli olmasını sağlıyor. Perliti tek başına değil, şimdi hazırlayacağım torflu toprağın içerisine koyacağız. Sizler de menekşe bakımı için seçeceğiniz toprağın mutlaka bu şekilde torflu bir toprak olduğuna dikkat edin. Torflu topraklar suyu rahatlıkla süzebildiği için çiçeklerin kök gelişimini daha da hızlandırır. Fakat eğer torflu bir toprak tercih etmezseniz menekşelerin ya da diğer çiçeklerinizin köklerinde zamanla çürüme olur. Şimdi torflu toprağın üzerine 2 avuç kadar perliti ilave ediyorum. Fazla koyduğunuz takdirde de bir zararı yoktur. Fakat eşit miktarda koymanızı tavsiye ederim. Böylelikle suyu süzebilen havadar bir toprak oluşturmuş olacağız. Şimdi asıl püf noktamız, bu toprakta çiçeklerin daha hızlı gelişmesini sağlayacak, bol bol kalsiyum almasına yardımcı olacak 3. hazırladığımız yumurta kabuklarını da şimdi ilave edeceğim. Böylelikle toprağımız daha da verimli hale gelecek. Eğer bunu da tek başına kullanırsanız bu da tabii ki menekşelerin gelişimine yardımcı olur. Fakat yumurta kabukları ve benzeri ekleyeceğiniz besinler her zaman çiçeklerinizin gelişimini hızlandıracaktır. Evet, çiçekli menekşelerimin de bakımını yapacağım. Çok fazla çiçeğim olduğu için hepsini aynı anda yapıyorum. Siz çiçeksizken de yapabilirsiniz. Özellikle yazın havaların çok sıcak olmasıyla ve sürekli daha sık sulanmasıyla menekşe topraklarında ya da diğer çiçeklerinizde bu şekilde toprakta azalma olabilir. Ve bu nedenle sonbaharda mutlaka gelişiminin daha iyi olması için mutlaka toprak takviyesi yapmak gerekiyor. Özellikle toprak takviyesini yaparken dikkat etmeniz gereken, köklere zarar vermeden sadece kenarlarından yeni toprak ilavesi yapacak kadar eski toprağı kenarlarından almaktır. Ve gövde kısmını da mutlaka fazla toprak varsa alın. Çünkü gövde kısmındaki fazla toprak menekşelerin hemen köklerinin çürümesine sebep oluyor. Evet, şimdi saksımın içerisine
En alta çok az toprak ilave ettim ve üzerine biraz daha yumurta kabuğu ilave edeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi zaten çiçekli bir menekşeyi tekrar ekeceğim için daha hızlı toprak vitaminin alabilmesi için bu şekilde yaptım. Ve burada dikkat etmeniz gereken kenar kısımlarına da toprak ilave etmek gerekiyor. Fakat saksının gövdesine doğru kesinlikle çok fazla toprak ilave etmeyin. Sadece kenarlardan bakın bu şekilde sadece kenarlardan ilave ettim. Evet, bu çiçeğimiz artık hazır ve sizlere tavsiyem saksı tercih ederken mutlaka ama mutlaka saksılarınız küçük ve altı delikli olsun ki suyu süzebilsin. Yoksa altı delikli saksılar tercih etmezseniz fazla sudan dolayı kök çürümesi daha hızlı olacaktır. Yine bu menekşemde gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel ve bunun da yine fazla toprağını alıyorum. Sizlere burada birkaç önemli püf noktadan bahsetmek istiyorum. Eğer ki menekşelerinizin çiçek açmasını istiyorsanız mutlaka menekşelerinizde budama işlemi yapın. Özellikle en alttaki eski yaprakları çekinmeden koparabilirsiniz. Ne kadar fazla budama yaparsanız, sararan, solan ve kuruyan yaprakları alttan koparırsanız menekşenizin küçük olan yaprakları daha hızlı büyüyecek ve daha da hızlı çiçek açacaktır. Çünkü yaşlı ve sararan, kuruyan yapraklar menekşenin gelişimini daha da fazla engeller. Bu önemli bir püf nokta. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Çiçek açması için ikinci önemli püf nokta ise mutlaka bol ışık almalı. Menekşeleri kesinlikle direkt güneş ışığına koymayın, güneşe koymayın. Fakat bol aydınlık pencere kenarına yakın bir yere koyarsanız menekşelerin daha hızlı büyüdüklerini ve çiçek açtıklarını görürsünüz. Eğer aydınlık olmayan bir yere koyarsanız menekşelerin yaprakları yukarı doğru ve rengi daha da koyu olacaktır. Bu noktaya da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Üçüncü püf nokta, menekşeler yapraktan nasıl çoğaltılır? Bu şekilde yapraklarından çoğaltarak menekşenizi nasıl büyütebilirsiniz? Şimdi sizlerle bunu detaylı paylaşacağım. Menekşeyi yapraktan çoğaltmanın birçok yöntemi vardır. Bugün sizlere en etkili yöntemi göstereceğim. İlk olarak menekşelerimizin yapraklarını keserken dikkat etmemiz gereken yaprakların çok eski ve çürük olmaması gerekiyor. İkincisi ise yeni çıkan yapraklardan çoğaltmamak gerekiyor. Yoksa kök tutmaz. En altlardan biraz daha olgunlaşmış sağlıklı yapraklardan bakın kestim. 3 tane bu saksımdan aldım. 3 tane de bu pembe saksımdan alacağım. Yine aynı şekilde bakın sağlıklı yapraklardan kesiyorum. Yaprakları kestikten sonra plastik bir pet tabağa toprak koydum. Bu toprak menekşeleri köklendirmek için ideal bir toprak. Kum ve perlit karışımı ve ihtiyacım olan bir yumurta. Yumurtayı üstten kabuğunu kırdım ve bakın bu şekilde boşalttım. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. İyice yıkadıktan sonra bakın içerisindeki jel gitti ve şimdi yapraktan menekşe çoğaltmak için yumurtanın en altından küçük bir delik açıyorum. Bu delik suyun akışını sağlayacak ve içerisine topraktan koyuyorum. Normal bahçe toprağı ile köklendirmeye kalkmayın yoksa köklenmez ya da çok uzun sürer. Bu şekilde torflu bir toprak seçmeniz gerekiyor. Köklerin yumuşak bir toprakta hızlıca büyüyebilmesi için. Yumurta kabuğu içerisinde de sürekli bir kalsiyum vitamini sağlayarak daha hızlı köklenecektir. Yumurta kabuğunun içerisine yeterince toprak koyuyorum. Ve bakın küçük bir tabağa koyup bunu bir köşeye bırakacağım. Sizlere diğer yöntemi de göstermek istiyorum. Yumurta kabuklarını iyice yıkadıktan sonra kuruttum ben. İster güneşte, isterseniz fırında 5-10 dakika kurutabilirsiniz. Daha sonra kuruttuğum yumurta kabuklarını toprak ile karıştıracağım.
Eliniz ile sıktığınız zaman bakın hemen kırılıyor. Çünkü kuruyan yumurta kabukları. Ben bu şekilde ufalıyorum. Sizler isterseniz yumurta kabuklarını blenderdan geçirip toz haline getirebilirsiniz. Çok daha hızlı toprağa karışacaktır. Evet, bu toprak karışımını zenginleştirmek için menekşe yapraklarımızın daha hızlı bir şekilde kök tutabilmesi için ben yumurta kabuklarıyla yapıyorum. Bunu birçok çiçeğimde deniyorum ve çok faydasını gördüm. Bu yüzden sizlerle de paylaşıyorum. Diğer önemli püf nokta kestiğiniz yaprakların nasıl ekilmesi gerektiği. Bakın özellikle kestiğiniz yaprakların sap kısımlarının çok uzun olmaması gerekiyor. Çünkü uzun olursa köklenmesi gecikir. Bu şekilde ortadan ikiye bölün ve yaprak saplarını toprağın içerisine yerleştirin. Zaten hemen içinde duruyor. Çok fazla yaprağı toprağın içerisine de gömmeyin. Benim gösterdiğim şekilde sadece sap kısmına eğer koyarsanız köklenmesi daha da hızlı olacaktır. Diğer kestiğim bütün yaprakları bu şekilde yerleştireceğim. Evet, yaprakları ektim. Gördüğünüz üzere pet bir tabağa ektim ve şeffaf altı delikli, en altına biraz da çakılı koydum drenaj oluşturması için ve üzerine torflu toprak ve yumurta karışımı. Şimdi ise sulama yapacağız. İlk suyunu veriyorum. Bu şekilde püskürterek sulama yapabilirsiniz. Özellikle yapraktan çoğaltmak için püskürterek sulama daha kolaylık sağlayacaktır. Özellikle bunu bu şekilde suladıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Ve toprağa kurudukça su verin. Çok fazla su verirseniz bu yapraklar çürür. Bu yüzden toprağını kontrol ederek su vermeniz gerekiyor. Toprağını kontrol ettiğinizde nemli ise su vermeyin. Kuru ise su verebilirsiniz. Şimdi sizlere daha önce bu yöntemle yaptım ve yapraktan köklendirdim menekşelerimi de göstermek istiyorum. Evet, bunlar daha önce benim yapraktan çoğalttığım menekşelerim. Bakın gördüğünüz üzere yine aynı şekilde şeffaf bir tabakta ve yine çok fazla toprak koymadan bu şekilde yaprakları ekmiştim. Ve şu anda artık ekmek için yeterli büyüklüğe geldiler. Hemen bunları sizlere nasıl ayıracağımı da göstereceğim. Ektiğimiz menekşe yapraklarını ayırırken köklerin ve yaprakların kırılmaması için biraz su döküyorum. Çünkü toprak yumuşayınca daha rahat çıkarabiliriz. Ben biraz fazla beklettim. Siz bu kadar bekletmeyin. Yapraklar küçük küçük çıkmaya başlayınca ayırabilirsiniz. Bakın hemen yavaşça çıkarıyorum. Gördüğünüz üzere bir yapraktan büyük bir menekşe oluşabiliyor. Ayırdığımız menekşeleri ekmek için saksı ihtiyacımız var. Menekşe saksısı küçük ve altı delikli olması gerekiyor. Ve kullanacağınız toprağında mutlaka torflu, suyu süzebilen yumuşak bir toprak olması gerekiyor. Bu özellikle köklenmesini hızlandırır. Kaktüs toprağı da kullanabilirsiniz. Saksılara koyduğumuz toprağa ortadan küçük bir delik açıp yapraktan çoğalttığımız menekşelerimizi bu şekilde ekiyoruz. Çok fazla gömmüyoruz, bakın üst kısmından. Şöyle bir parmak yükseklikte aşağıda olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere sadece bir yapraktan bir menekşe oluşabiliyor. Bunlar da diğer menekşelerim. Bunlar biraz daha küçük ve o yüzden ayırmak istemiyorum. Hepsini bir saksıya şimdilik ekeceğim. Evet, saksıyı ektikten sonra artık menekşelerimize ilk suyunu verebiliriz.
Gördüğünüz üzere menekşeleri aslında çoğaltmak hiç de zor değil. Sadece yapraktan menekşeleri çoğaltabilirsiniz. Önemli olan doğru bir bakım yapmanız. Çok fazla su vermeden sadece bol ışık alan bir yere koyarsanız ve toprağa nemli kalırsa menekşeleriniz kısa sürede çoğalır. Bu işlem bir ay ya da daha sıcak bir ülkedeyseniz daha kısa sürede 2 hafta 3 hafta içerisinde çoğalabilir. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Çoğaltmanın birçok yöntemi var. Bakın bu elimde gördüğünüz perlit. Bunlar daha önce perliti ektim. Menekşe yaprakları ve gördüğünüz üzere küçük küçük yapraklar çıkardı. Yani menekşeleri sadece toprakta değil perlitte de çoğaltabilirsiniz. Menekşeleri çoğaltabilmenin birçok farklı yöntemi vardır. Sizler size en kolay gelen yöntemi deneyebilirsiniz. Perlitte de bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Bunlar belli bir büyüklüğe gelince bunları perlitten alacağım. Bakın yine normal bir pet şişeye ekmiş olduğum menekşem. Bakın tek bir yapraktan görüyorsunuz yeni küçük bir yaprak çıkarmaya başladı. Yani bu artık menekşemizin burada köklendiğini bize gösteriyor. Menekşeyi çoğaltırken kesinlikle hemen bu yaprak çürüdü diye atmayın. Bu yaprak zaten kendini bırakacaktır. Bu küçük yapraklar, çoğalan yapraklar büyüdükçe. O yüzden bunu ellemenize gerek yok. Yeterli büyüklüğe gelince bu şekilde küçük saksıları alabilirsiniz. Sizlerle menekşeyi en hızlı şekilde yapraktan çoğaltma, büyütme ve çiçeklendirme yöntemlerinden bahsettim. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz bu şekilde bol bol yeni menekşeler üretebilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın.